Günaydın. Bugün 8 Temmuz. Saat 5:31. Çınarlı'dan yeni kalktım, vallahi kafada gidik. Çınarlı'dan ayrılacağız. Ay. Gece burada kaldık. Şu telefonu alayım. Ceren yatıyor da. Şöyle göstereyim. Burası bir tatil beldesi. Kumsal falan var. Dün akşam görmüştünüz zaten. Bakayım. Akşam. Anchor alarmı kurmuştuk, demir alarmını. Bak. Bu kadar. Hiç dairenin dışına çıkmamışız. Demirimiz güzel tutmuş. Evet. Elektronikleri açayım. Demir ışığımızı söndüreyim. Evet, şuradan demir ışığını söndürüyoruz. Elektroniklerimizi açıyoruz. Ceren'i de uyandırayım mı? Motor sesiyle uyanmasın. Ceren aşkım. Hadi uyan bir tane. Hava ısırıyor biraz. Sabah bu kadar saat olunca. Evet. Onayla. Demir alarmımızı da artık kapatalım. Dur. Stop. Cancel. Evet. Az sonra demir alacağız. Ceren uyansın, gelsin. Biraz sallantılı bir gece geçirdik. Ölü dalgalar vardı. Bu dışarıdan geçen feribotların, gemilerin dalgaları geliyordu. Ondan dolayı biraz böyle sallan yuvarlan olduk ama yani çok değil tabii de, ama gene de pek rahat olmuyor böyle önü açık olan koylarda kalmak. Neyse, birazdan motor çalıştıracağız, ilerleyeceğiz.
İşlem tamam. Derinlik kaç gösteriyor? 1.4. Evet, onu diyecektim. Geri geri çık. Biraz dibi gördüm gibi. 3 metrede şey var. Aslında 4.4 metre. Ha. Bence güzel bir yere demir atmışız. Kumdu değil mi? Görebildin mi? Büyük ihtimalle kumdu çünkü yani tabii çıpaya şey de gelmişti, erişte de gelmişti. Değil mi? Ama gelmeye yakın böyle bir acayip bir bulanıklaşma oldu. Büyük Ha, ihtimalle kumdu. Kaldırınca havaya her yer bulanık oldu. Marmara Adası. Biz şuradayız. Şimdi buradan Çanakkale Boğazı'na buradan aşağıya doğru ineceğiz. Şurada daha önce bir waypoint'imiz var aslında. O waypoint'e doğru gidersek şu mavi bizim şu anki rotamızı gösteriyor. O waypoint'e doğru gidersek çok gemi yolundan mı geçeceğiz acaba? Bakayım bir. Şöyle waypoint'e bir dokunayım. 58 numaralı. Daha belki koyduğumuz. Gittiğim. Ondan sonra otopilot seyir onayla. Evet, şimdi o waypoint'e doğru gidecek. İşte bu. Oraya o noktaya gidecek. Evet, aslında biraz ilerleyen saatlerde de bilgi veririm bu konuyla ilgili ama Çanakkale Boğazı'nda da kuzeyden güneye doğru aşağı iniş sağ taraftan aynı otobanlar gibi, yukarı çıkış da yine sağ taraftan, yani yukarıya doğru sağ taraftan Anadolu yakasından çıkılıyor. Avrupa yakasından iniliyor. Gemi yolları var. Şu çizgiler gemi yollarını gösteriyor. Ortadaki koyu renk olan, koyu pembe olan yerde gemileri ayıran refüj diyeyim. Yollardaki refüj gibi. Bizim bu gemi yolunun içinden ilerlememiz aslında yasak. O gemi yolunun dışından ilerlememiz gerekiyor. Ama şuradan, tam bu noktadan buraya kadar o gemi yolunun içinden geçiş gösteriyor. Neyse, bir bakalım. Biraz şey oluyor. Riskli bir geçiş oluyor. Çanakkale Boğazı geçişleri riskli bir pasaj. Dünyanın en zor denizlerinden bir tanesi. Ya, su kanallarından bir tanesi. Çok fazla gemi trafiği var. Aynı şey Boğaz için geçerli. Boğaz daha da tehlikeli. Çünkü arasında çok fazla çalışan vapurlar ve motorlar da var aynı zamanda. Dikkatli olmak gerekiyor. Boğazlardan inip çıkarken. Rüzgarımız ne durumda? Şimdi bugün ikinci gün Marmara Adası'ndan çıktık Çınarlı'dan. Bozcaada'ya geçiyoruz. Sabah 5'i 20 geçe şey yaptık. Burada öğrendik. Yola çıktık 5.30'da. Saat şu an
9'a 5 var. Ceren benimle beraber uyuduk. Sonra girdi. Bir saat daha uyuduk. Ben de şimdi kahve yapacağım. Teknoda biraz elektrik sisteminden bahsetmek istiyorum. Sonuç itibariyle bu kullandığımız ürünler 220 volt uyumlulukla çalışıyor. Her teknolojide 220 volt elektrik yok, yani akülerle çalışıyor. Akülerde bildiğiniz gibi 12 volt. Yani bunun nişan akü, sulu akü ya da fosfat akü olmasının önemi yok. C'sinin önemi yok. Aküler 12 volt. Ama biz 220 voltta bu aletleri çalıştırıyoruz. Ve bunu nasıl yapıyoruz? İnvertör denen, ismi invertör olan bir alet var. Geçsin mi? İnvertör ne yapıyor? 12 volt olan elektriği 220 volta çeviriyor. Aynı bizim bu telefonlarda, telefon şarjlarında olan ya da işte diğer küçük ev aletlerinin şarjlarındaki adaptörün tam tersini yapıyor. O adaptörler 220 voltu 12 volta düşürüyorlar. İnvertör 12 voltu 220 volta çıkartıyor. Böylece bu alette bir kullanabiliyoruz. Tabii ki invertörlerin de gücü var. İşte 500 watt, 1000 watt, 2000 watt, 3000 watt diye gidiyor. Bizim invertörümüz 2000 wattlık bir invertör. Yani 2000 watt'a kadar olan her türlü cihazı çalıştırma kapasitesine sahip. İşte bizim mikrodalga fırınımız yanında çalışıyor. Kahve makinemizde, işte bir kahve makinesinde ya da bilgisayarın şarjı ya da ütü ya da Ceren'in Dyson saç kırıtma makinesi. O bir saç kırıtma makinesi değil. O Dyson. İnvertörün durumu da, yani invertör ve kuruluş yaratıyor. Hem kahve yapayım hem de bunu anlatayım size. Teknedeki yaşamın olmazsa olmaz bir parçası bizim için. Ha tabii limanlarda ya da işte marinada bağlıyken sahil elektriğine bağlıyoruz teknemizi. Sahil elektriğine bağladığımızda zaten 220 volt otomatik olarak bütün bu prizlerde oluyor. Evet, bunları yaparken, işte bir şeyler yaparken ufak ufak da bilgiler vereyim istedim sizlere. Kahvemiz olsun. Birazdan içeceğiz. Getir bakayım sana. Sen kendini getir. Heh. Şunu açtın mı? Açmadın değil mi? Bakar mısın, yalnız çarpacak gibi görünüyoruz. Oha. Arada bayağı fark var bu arada ama yani gerçekten öyle görünüyor. Oho. Çok acayip. Gerçekten. Ne yapmak lazım biliyor musun? Trakayla direğin tepesine çıkmak lazım. Aa hayır.
Mümkün değil. Çanakkale Köprüsü'nün Ödendi bitti. Ne çok köprümüz var bizim ya. enorm ya. Paramız çok değil mi o yüzden? Olması gereken şeyler bunlar. Ama bu kadar pahalı olmaması gereken şey. Neyse. Çok fazla Siyasete gerek yok. girmemek lazım. Ülkesinin bir hale getirilmesi için. Bu arada Çanakkale Boğazı ile ilgili daha evvel söylemiştim. Çanakkale Boğazı'ndan inilir ve Çanakkale Boğazı'ndan çıkılır. Çanakkale Boğazı'ndan geçilmez. Çünkü Çanakkale'den çekeriz. Çok güzel bir şey. Bütün denizciler bunu bilir. Çanakkale'ye geçmek diye bir cümle kullanılmaz hiçbir zaman. Bu arada herkes onu bilir aslında da sadece inilip çıkıldığını denizci olmayan, hani denizle ilgilenmeyenler Tabii. bilmez. Hani sonuçta denizcilerin burada kullandığı bir tabir. Ben seni çekeyim ver. Hayır. Ben şu an çekimliğe çok uygun. Saç baş makyaj. Ay makyaj değil ama saç yani. Niye beni çekip duruyorsun? Etrafı çeksene. Çekiyorum aşkım. Sanki benim saçım çok şey Güzel. güzel. Bu arada şöyle, bu köprünün altından gerçekten kaç kere geçmişizdir. Hiç direğe bakmamıştım altından geçerken çarpıyor gibi. Ben hep hani daha çok köprünün ayaklarına odaklanıyordum. Köprüyü falan çekiyordum. Dediğin gibi şey, o direğin sanki böyle sınırda geçiyor gibi görüntüsü ilginç. Tabii ki o çok yüksek mi? Yani mümkün değil. Bizim buradan böyle yakın görüyoruz ama o Bak, bir direk daha var yani arada. yok o kadar olmasa bile ciddi fark var. Evet. Ama insan gene de böyle bir şey yapıyor. Geriliyor tabii. Geriliyor. Bugün çok şanslıyız aslında. Farkındaysanız aslında şimdi ben söyleyince fark edilecek. Etrafta hiç gemi yok. Hiç Gemi de yok, hiç tekne de yok. Sadece feribot gelen var. ve giden hiçbir şey yok. Normalde Çanakkale Boğazı'nı inmek ve çıkmak çok tehlikeli. Gemi trafiği inanılmaz fazla. Hatta geçen senelerde falan üstümüze çıkan bir gemi olmuştu. Biz farkında değiliz. Arkamızdan böyle 250 metrelik falan bir tanker geliyordu. Son anda fark ettik. Neyse şeymiş az önce Ahmet aradı. Bozcaada'nın liman görevlisi arkadaşımız. Biz işte birkaç saat önce aramıştık onu geliyoruz biz diye. Sonra da aradı bizi tekrardan dedi ki Naraburnu'nun orada atış talimi varmış. Gemi trafiğine kapanmış boğaz. Haberiniz olsun. Hani saat 2'ye kadar da kapalı olacakmış. O Nara Boğazı'nın orada bütün tekneleri durduruyorlarmış. Gemileri de almıyorlarmış boğaza dedi. O yüzden biz şu anda inanılmaz rahat geçiyoruz. Bir tane bile gemi yok. Nara Boğazı'na varmamıza da yaklaşık 14-15 mil falan var. Yani 2 saatimiz var. Saatte 12 çeyrek geçiyor. Yani saat 2 çeyrek gibi falan Nara Boğazı'nda olduğumuzda açılmış olacak. Böylece süper bir zamanlamayla çok da acayip böyle rahat bir şekilde Çanakkale Boğazı'nı inmiş olacağız. Çok şanslıyız. Umarım şansımız hep böyle devam eder. Ben yanındayım. Şans meleği. Evet, doğru söylüyorsun. Birazdan şey çekeceğim. Bizim elektroniklerden Çanakkale Boğazı ile ilgili birkaç bilgi vereyim. Nasıl iniliyor, nasıl çıkılıyor falan böyle. Bu arada ben Çanakkale'den geçmeyi seviyorum buradan. Geçmeyi. İnmeyi yani burada seyir yapmayı diyeyim o zaman. Evet. Seviyorum çünkü şey
sağlı sollu görebiliyorsun ya karşılıklı. Hani yeşil alanlar, işte yaşam, yol, ağaçlar, her şey evler falan görünüyor. Evet. Marmara'yı sevmiyorum çünkü Marmara şey böyle uçsuz bucaksız bir deniz. Etrafına bakıyorsun hiçbir şey yok. Onu sevmiyorum oradan ilerlemeyi. Bak oradan bile geçmeyi diyemedim gördün mü? Şey, Çanakkale Boğazı'nda aynı otoyollardaki gibi sağdan doğru iniliyor. Yine çıkarken de yine sağdan doğru çıkılıyor. Orta tarafta zahiri bir şey var. Boğazı bölen bir çizgi var. O çizgiyi sağından ve solundan geçiyorsunuz. Çıkarken ve inerken. E, O düz bir çizgi, gemiler için düz bir çizgi. Bizim gibi ufak yelkenliler ve tekneler için de o gemi yolunun, gemi trafiği yolunun içinden geçmek yasak aslında. Oradan gitmek daha doğrusu yasak. Biz o yolun dışından gitmemiz gerekiyor. Ara ara giriyoruz, çıkıyoruz ama devamlı oradan giderseniz sektör Nara ya da işte sektör aşağıdaki sektör neydi o? Unuttum şimdi adını. 16. kanaldan sizi uyarıyor. Eğer o uyarılara cevap vermezseniz de telsizde sahil güvenlik geliyor. Sizi gemi yolundan çıkartmak için uyarıyor. Bu sefer sert bir uyarı oluyor. Bazıları çok yumuşak oluyor, çok nazik oluyor ama bazıları gerçekten sert oluyor. Neyse, böyle. Geçen sene 2 tane sahil güvenlik teknesi gelmişti. Böyle. Birincisinde bir problem yok, ikincisinde de dedik ki biz böyle şey yaptık. Üst tarafta kontrol ettiler bizi Nara'nın üstünde. Evet, tamam o zaman dediler. Ondan sonra ilerledik. Ama yine de kontrol etti, şey yaptı. Tabii, Sen tabii. teknenin adını söyledin. Söyledim. Üst taraftaki burada kontrol Onlarla bir ederken iletişime geçtiler. Gerçek mi diye. Yani sanki böyle bununla alakalı bir yalan söyleyecekmişiz gibi. Teyitleştikten sonra onayladılar. Tamam dediler, size bakmışlar. eminim yalan söyleyenler olmuştur da onlar da doğal olarak güvensiz davranıyorlar böyle. Evet. Şeyle denk gelmedik ya, bir Yunus falan yok. Ya sabahleyin gördük işte biraz. Ama şey de güzel oluyor. Durgun havada güzel oluyor. İlk defa bu kadar yakın geçiyoruz bu tarafa galiba. Yo, geçen seneki waypointlerden şey yapıyor. Öyle mi? Biliyorum. Geçen sene de böyle geçmişti. Çanakkale, Naraburnu'nu şu anda dönüyoruz. Boğaz'ın hemen hemen 2/3'ine indik. Bu evler de Çanakkale'nin yapısı gibi, baksana. Ceren şey diyor, evler Çanakkale'nin yalısı gibi. Çünkü rüzgar birden kesildi. Sıcak oldu diyor da Ceren. Evet. Herhalde son 3-4 saatimiz Bozcaada'ya. Tabyalar.
Şu burnu döndüğümüzde artık Ege'deyiz diyebiliriz biraz. Karşılıklı tabyalar burada. Top bataryalarının olduğu tabyalar. Şurada bir plaj var. Ekranımıza bakalım. Naraburnu burasıydı. Biz de az önce Naraburnu'ndan geçtik. Evet. Askeri gemi geçiyormuş. Biz şuradayız. Bu şekilde böylece ineceğiz. Sonra şurada Bozcaada'ya geleceğiz. Şuradan çıktık. Buradayız. Buraya geleceğiz. Ceren telefonla. Bu kadar olamaz. Acayip bir sıcak bastı. Evet, çok bastı. 16. kanalımız telsizle açık. Bunu anlatacağım daha sonra size 16. kanalın özelliğini. Şimdi dönmem gerekiyor şu tarafa. Ve Çanakkale Şehitler Anıtı. Tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Olmasalardı, ölmeselerdi olmazdık. Evet, bu anıttan sonra artık Çanakkale Boğazı'nı inmiş bulunuyoruz. Tatbikat bitti sanırım. Gemi trafiği tekrardan başladı. Az önce bir tane gemi geçti, şimdi ikinci ve arkasından daha geliyorlar. Bozcaada hemen karşımızda, şu tarafta. Şimdi biraz iskele yapacağım. Artık yelken açma zamanı. Rüzgar da güzel. Hemen şurada göstereyim. Bizi etkileyen rüzgar 17 knot. Gerçek rüzgar 11,5 knot. Şu anki süratimiz 6,8. Gerçek sürat, ama karaya göre süratimiz 8,5. Akıntıyla beraber 8,5 knot hızla gidiyoruz. Sudaki hızımız ise 6,7. İşte bunların farklı olması ve rüzgarın da böyle farklı olması, dün akşam o paraketeyi temizledik ya, onun sayesinde oluyor. Bunu temizlemeseydik bu olmayacaktı. Burada da açıları gösteriyor. Bizi şu anda apparent wind, yani zahiri rüzgar orsamızdan, yani sancak
baş omuzluktan geliyor. Orsa seyri ama biraz iskele yaptığım için buradan Darapaz'a doğru döneceğiz. Anlatacağım. Bunlar biraz karışık terimler. Yelkenle ilgili bilgiler vereceğim daha sonra. Daha güzel yelken yaparken daha uzun zamanda. Evet, şimdi yelken açacağız. Ekipte tam sancağımızda. Ceren de videosunu çekiyor.
Bozcaada'ya gelmiş bulunmaktayız. Allah'a şükürler olsun. Gerçekten hayattan soğuduk ya. Evet, Marmara ve Çanakkale. Sıkıyor insanı, çok Sıkıyor. sıkıyor. İnsandan alıyor böyle, alıyor. Bundan sonra da hep verecek inşallah. Toplam 165 mil. Bir de hareketsizlik var. Küçük alan. Yelken yapamıyoruz. O da vardı aynen. O motoret o arkaya mı gitti? Yo, içeri girdi bir tane. Allah Allah, ben orada hiç tekne görmedim dışarıda. Yeni geldi canım. Yeni Ne ara geliyor. geldi hiç görmedim. Biri bağırı gibi geldi. Ahmet arıyor. Şöyle yaz. Alo? Heh. İşte her şey motoryatta yelkenli arasına mı gireceğim? Ha, devam edeceğim peki. Ekare'nin yanına mı geleceğim? Tamam oldu. Tamamdır. Hadi. Ne diyor? Ya, şeyleri atsana şimdi. Karelerin ya. Ben- Hayır. Bayağıdır bilmiş ki anlamda zor olmuş. Detaplı olacağım fazla. Bakalım bir yaklaşalım da acele etmeyin. Ona gerek kalmayacak Ceren. Öyle mi? Hı. Ona gerek kalmayacak. Siz merak etmeyin. Ahmetciğim, tonozu buradan mı alacağız, buradan mı alalım? Abi İskender Bey. Tamam. Ahmet halatı at. Anlatan sen tonozu al. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Tamam. Saçlar güzel olmuş. Teşekkür Arkaya ederim. dikkat et. Sağ verin abi. Dokun ileri dokun. Oradan gözcü. Abi şey yapacağım bak. Hastaneyle koyacak mısın? Yoksa Evet. Koyarız yakın pasareli. mı geleceksin? Ya gelelim geri ya, bir şey olmaz. O zaman abi ileri ver. İleri. Arkana. Gördüm. Geliyorum, Tamam. geliyorum. Şimdi abi bir ayarlayalım. Eğer masayla kullanmayacaksan böyle bağlayacağız. Bu şekilde tamam. Tamam mı? Ha, anladım. Yani şeyi açacak mısın? Pastello veya platformu açacak mısın? Onu soruyorum. Haklısın. Ay, bir şey söyleyeceğim. Biz iyice yanaşalım buraya. İşte onu diyorum. Öyle yapacaksan. Buradan atlarız. Tamam, Tamam, tamam abi. de gerek yok. Tamam. Bakıyorum. Evet. Abi bir tık ileri. Tamam. Rahatsız ettik, kusura bakmayın. Biz de yan kontrolü attık. Eğer rahatsızlıksa. Böyle verebilir misin? Ulan bir yer var mı? Kağıt getir. Ver. Ha, gönder. Suya bağlandık. Onu yıkadım ortada. Şimdi yakıt alıyoruz. Arabası geliyor.
Gördüm geri yaklaşık 100 metre ondan sonra yavaş yavaş gideceğim çünkü hava yapıyor, gidiyor, bu sefer taşıyor, denize gidiyor. Yani içeride deponun yüzdesini gösteren toplam var. %54 diyor. 220 litre, 100 litre alırsak suyu yavaş yavaş ama yapmadan, köpürmeden tamamdır. Kaç oldu? 110.58. Güzel. Şu tarafta su depomuz var. Yatağı altı. Bu tarafta yakıt depomuz. Evet. Şimdi ödeme zamanı.